bugünün konusu çok bilindik bir konu. İlişkiler. İlişkiler. Bugünün konusu ilişkiler olacak. Ben kesinlikle tavsiye falan öyle bir şey zaten vermiyorum. Ne yapacağım? Vallahi sadece gördüklerimi anlatacağım. Öyle hasbihal diye düşünebilirsiniz yani. İnternet üzerinden tavsiye alanları zaten anlamıyorum. Eski videolardaki konuları tekrar tekrar konuşmak istemiyorum ama sinirlendiğimde ağızdan çıkıyor. Ne yapayım yani? İlişkilerle ilgili dertlerimizi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, ailemizle paylaşıyoruz. Okey. Ama benim anlamadığım şey şu. Mesela Instagram'da hani böyle influencerlar oluyor ya, işte 100 bin takipçili, 200 bin takipçili, 300, işte 1 milyon takipçili. Hani böyle soru cevap işte hikayeleri atıyorlar ya. Yani şunu algılayamıyorum. Hayatınızda hiç tanımadığınız bir influencer'a hani şey yazmanızı algılayamıyor benim beynim. Abla, işte erkek arkadaşımla şöyle bir sorun yaşadım. Sence ne yapmalıyım? Siz onu hiç tanımıyorsunuz. O ne sizi tanıyor, ne sizin sevgilinizi tanıyor, ne sizin ilişkinizi biliyor ve siz ona neden bir tavsiye almak için soru soruyorsunuz? Bilmiyorum. Bu yani bence yani illa hani böyle tavsiye alınacaksa veya konuşulacaksa arkadaşlarımız, dostlarımız ne güne duruyor? Yani ailemiz veya ne güne duruyor yani. Ki şöyle bir şey, emin olun hiç tanımadığınız bir insandan, yani internette hiç tanımadığınız bir insandan tavsiye almaktansa bir dostunuzdan tavsiye alın, daha iyi. Ki zaten ilişkilerimizle ilgili problemlerimizi, dertlerimizi dostlarımızla paylaşmak kadar ve fikir alışverişi yapmak kadar dünyada daha doğal bir şey yok. O yüzden de sizi bilen insanları veya sizin bildiğiniz insanlara sorun. Niye el alemin bilmem kişisini sizi hiç tanımayan insanlara soruyorsunuz? Yani mantıklı değil. O yüzden ben de öyle bir şey yapmayacağım. Yani bir tavsiyesel bir şey değil. Sadece sohbetsel, birini dinliyormuşçasına dinlenilebilecek bir video. Öyle sayfalar görüyorum ki Instagram'da. İnsanlar artık ilişki konusunda o kadar çaresiz olmaya, o kadar başarısız olmaya başladı ki herkes şu an böyle şey, yani alternatif şeylere yöneliyor. Yani bir şey başarılı olsun diye herkes şu an alternatif şeylere yöneliyor. Bundan 6 yıl önce ritüel mi vardı? Ritüel mi vardı? Ritüeller çıktı. Yok bilmem ne, bir şeyler. Herkes artık bir şey olsun istediği için bu tür şeylere başvuruyor. Anlıyorum, çünkü ben de çaresizim. Çünkü herkes gibi ben de hani başarılı falan da öyle bir durumum yok kesinlikle. Geçenlerde şey gördüm. Ay, hemen onu engelleyiş şeklim korkudan. Şey işte hani ritüel falan diye paylaşmış ama kız Arapça bir şeyler yazıyor. İçinde şeytan meytan yazıyor. Bak vallahi ya. İçinde şeytan meytan yazıyor ve böyle şey hani şey şirinliğinde satıyor onu ve böyle sizi kötülüklerden koruyucu bir muska. Nim 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 nim. Sanki Sübhaneke yazıyor içinde. Bismillah'la bile başlamıyor, bakın. Bir şey Bismillah'la başlamıyorsa o koruyucu bir şey değildir. Anladınız mı? Değildir. Değildir yani. Hani insanlar düşün, yanlışlıkla yanlış şeyler yaptığınızı düşünün kızlar yani. Hani şey yapıyorum diye farklı şeyler yapıyor olabilirsiniz. Bir bakmışsınız sevgiliniz şuna dönüşmüş. Şöyle bir diyalog yaşamışsınız. Güneşi görmek ister misin? Ay hoştu lan amına kodumunun. Kısacası herkeste bir çaresizlik var. Ve bence bana öyle geliyor ki mesela 10 sene önce bu kadar çaresiz değildi ya insanlar. Yani ilişkiler konusunda insanlar 10 sene önce, 15 sene önce bence bu kadar çaresiz değildi. Şu an günümüzde
bence ilişki kurmak, hani romantik olarak ilişki kurmak artık o kadar zor bir hale gelmeye başladı ki yani. Gördüklerimi söylüyorum. Ben bunu şeye bağlıyorum. Yani günümüzde şu an herkes her yere istediği gibi ulaşabiliyor. Herkes herkese her an ulaşabiliyor. Herkes istediği tipte, istediği fenotipte bir insana hemen ulaşabiliyor veya hemen böyle bir insan bulabiliyor veya bulmasa da bulabileceğini biliyor. O yüzden bu kadar fazla seçenek varken herkes birbirine şey diyormuş gibime geliyor. Gibime geliyor değil, öyle. Şey gibi geliyor. Yani benim çok fazla seçeneğim var. Benim çok fazla seçeneğim var. Her zaman daha iyisini bulabilirim. Biri yanınızda mı? Ve bir kusurunu, böyle bir yanlışını gördünüz diyelim. Fiziksel de olabilir, psikolojik olarak olabilir, karakter olarak olabilir. Bir kusurunu gördünüz. Hemen herkes yanındaki insanı eliyor. Bir hatası var, hemen tekmeyi koyayım. Çünkü daha iyisini bulabilirim, daha güzelini bulabilirim. Ben o küçük hataya veya ben o küçük kusura katlanmak zorunda değilim. Çünkü daha iyisini bulabilirim diye düşünüyor insanlar. Özellikle erkekler böyle düşünüyor. Kimse de kusura bakmasın. Kadınlarda da var. Tabii ki de mantıken kadınlar da artık erkeklere çabuk ulaşabiliyor veya istediklerine çabuk ulaşabiliyor. Erkekler de öyle ama erkekler, kusura bakmayın, daha doyumsuz olduğunuz için ve açgözlü olduğunuz için yine Cem Yılmaz'dan örnek vereceğim. Adamı çok sevdiğim için habire ondan örnek veriyorum. Cem Yılmaz'ın hani açık büfe şeyi var ya, skeci. Orada hani açık büfede hani böyle bitecek diye koyarsınız ya tüm yiyecekleri, tabağa doldurursunuz ya, öyle davranıyorsunuz erkekler. Allah belanızı versin. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. Öyle davran. Bitecek, hepsini yemeliyim, hepsini tüketmeliyim çünkü bitecek. Böyle davranıyorsunuz. Anladınız mı? Gerçekten asap bozucusunuz. Öyle değil. Bitecek. Bitecek. Şimdi şunu bir kenara atayım diyorsunuz. Şuradan şuna geçeyim, buradan buna geçeyim diyorsunuz ya. Kötü bir haberim var. Şimdi şu kenara atayım dediğiniz kadınlar var ya, ya sen bir dur reis dediğiniz kadınlar var ya hani. Bunlara böyle bir, ne diyeyim, işte 6, 10 ay, işte 1 yıl, 2 yıl, 3 ay, 5 ay, 5 yıl sonra dönüyorsunuz ya hani. O kadınların, o kenara attığınız kadınların duyguları size karşı sıfırlandığı anda döndürme ihtimaliniz yok. Sıfır. Yani imkansıza yakın. Şöyle bunu kendime ve çevremde gördüğüme ve işte arkadaşlarım vesaire, aile vesaire her yerden gördüğüme göre söylüyorum. Elbette farklı olanlar olabilir. Ama duyguları sıfırlanmışsa eğer sen onu döndüremezsin. Ha ama belki içerisinde, o kadının belki içerisinde böyle bir duygu kalmıştır sana karşı. O zaman dönme ihtimali var. O kıyıdan dönme ihtimali var. Köşeden dönme ihtimali var. O da müthiş bir çaba gösterirseniz yani. Yoksa hani şey sanmalarına bayılıyorum ya. 2 yıl sonra geliyor, tamam mı? İşte adam 5 yıl sonra geliyor, diyor ki bu hala böyledir. Siz kafayı peynir ekmekle yemiş olabilir misiniz? Allah belanızı versin. Seçenek bolluğundan ötürü kenarda dursun dediğiniz kadınlara geri dönüp baktığınızda duyguları size karşı sıfırlanmış olduğunda sonra zırlıyorsunuz çünkü. Öyle bir zırlıyorsunuz ki. Robert Atom'un Beyaz ve Sen dinleyip zırlıyorsunuz yani. Bunu ben kendimden örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim birine karşı duygum sıfırlandığında geri dönüş hayatımda 27 yaşındayım hiç olmadı. Olacağını da sanmıyorum. Ben bir şeye karşı
Herhangi bir olaya, bir şeye karşı, birine karşı duygu sıfırlandı mı? Bir duygu hala kalmıştır mesela. Olabilir ki o da müthiş şekilde bir çabasına bağlı. Diyebilirsiniz ki sen sanki çok mu çaba şey yaptığında karşı taraftan böyle bir şey bekliyorsun. Sen kim köpek diyebilirsiniz. Ancak ben önemli bir şey gördüğümde mükemmel derecede, müthiş derecede bir çaba gösteren bir insanım. Aynı çaba, hatta aynı çabanın kat be katı gelmezse buna üstüne üstlük, üstüne üstlük şöyle bir şey eklendi. Siz de fark edersiniz. Bir düşünün bakalım. Belki ben yanlış gözlemliyorum. Bundan bir 10-20 yıl öncesinde estetik elbette vardı ama bu kadar ulaşılabilir bir şey değildi. Yani şu an herkes krediyle mrediyle onunla bununla herkes bir şekilde dolgu, botoks, burun estetiğine hemen girebiliyor. Hemen estetik yaptırabiliyor. Estetik olmasa dahi bakım ürünlerine daha çok para harcayabiliyor şu an insanlar veya daha çok bakım yapabiliyor. Daha çok bakım ürünlerine herkes şu an daha çok erişebiliyor. O yüzden kadınlarda bu bakım ve estetik olayı arttığı için 10 veya 20 yıl öncesine göre şu an Türkiye'deki güzel kadın sayısı tavan yapmış durumda. Erkeklerde de 10-20 yıl öncesine göre estetik yine arttı ama kadınlar kadar hiçbir zaman artmadı. Yani kadınların estetik yaptırma oranına hiçbir zaman ulaşmadı yani. Çünkü hala Türkiye'de mesela diyelim bir erkek şurasına şöyle şuradan bir şey aldırdı veya kaşını ve bir tüy parçasını aldığı için erkeklere hala şu an gay muamelesi yapılıyor. Erkekler hala Türkiye'de buna bu kadar sıcak değil. Otomatik olarak ne oluyor? En at hırsızı tipliler bile popoları, popişleri öyle bir kalk ki aman yarabbi yani sendeki ego, sendeki hava, sendeki civa kimsede yok. Hani öyle bir davranıyorlar ki aman yarabbi yani tek yumrukla indiresim geliyor kendilerini. Ve hani böyle şey ya kızlar hani şey diyor ya görüyoruz işte işte erkekler artık işte hani sorumluluk almıyor işte erkekler artık cesur değil işte korkak erkek sayısı fazlalaştı diyorlar. Bence böyle bir şey yok. Ben de en başta böyle düşünüyordum. Ama olayın cesaretle, korkaklıkla bence asıl hiç alakası yok. Bence asıl mevzu özgürlük, daha çok besin alma, daha çok saldırma. Bence olay bu. Olay bence cesur olma, cesaretli olma, sorumluluk alma filan falan filan bunlar değil. Şunun döngüsünü acaba ne zaman kıracaksınız diye bekliyorum. Şunun döngüsünü. Şimdi yanınızdaki bir kişinin bir hatasını, bir kusurunu beğenmediğiniz için bir diğerine atladınız ya. Bir diğeri mükemmel mi sanıyorsunuz? Onda da başka bir kusur olacak. Sonra onu eleyeceksiniz. Ben daha iyisini bulurum diye yine başka bir kişiye gideceksiniz. O başka bir kişide de yine başka bir türlü bir kusur olacak. Sonra onu da eleyeceksiniz. Başka bir kişiye atlayacaksınız. Yani bu döngüyü nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Soruyorum. Mükemmel bir fiziğe sahip ve güzelliğe sahip Allah ruhlu bir kadın mı? Hani bilmiyorum. Böyle birini bulabileceğinizi o kadar da kafa gitmemiştir. Hani beyninizde o kadar yitirdiğinizi de düşünmüyorum. Bu döngüyü nasıl kıracaksınız? Şöyle bir şey düşünün. Normal derecede ekonomik duruma sahip bir ailesiniz diyelim. Birdenbire bir define, bir hazine buldunuz. Ve o para miktarı evinize girdi. İlla ki bir rahatlama olur. Yani neyse hallederiz veya neyse tamam. Olur ya o rahatlama bir gelir ya. O rahatlama elbette bana da geliyor. Metafor kullanıyorum. Elbette bana da geliyor ama yani bunu
böyle vay ben doyumsuzum ondan ona, öyle bir durumum yok. Yani hani bu bir iki oluyor. Her insan nefse sahip olduğu için bende de oluyor. Allah değiliz yani. Ha, bir yandan şunu da demek istemiyorum. Önünüze gelen veya tanıştığınız kişiyle hemen böyle birdenbire sevgili olun. Öyle bir şey de demiyorum. Yani ne kızlar için ne erkekler için. Çünkü şu da gerekiyor maalesef. Biriyle uzun bir şey düşünüyorsunuz veya biriyle sevgili olmak istiyorsunuz. Gerçekten hani demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. O kişide özel bir şey olması gerekiyor bence veya özel, farklı, aranızda değişik bir bağ veya işte bir yoğunluk olması gerekiyor. Yoksa şunu yapmak da çok yanlış bir şey. Mesela işte birisi var diyelim. Tipi düzgün, maaşı da normal, pek kötü de biri değil. O zaman evlenelim. Hani bunu yapan da aşırı fazla insan var. Bu da olmamalı bence. Öyle söyleyeyim. Eli yüzü düzgün, hemen hemen. Maaş normal. Kişiliği o kadar kötü değil. İyi. Böyle olan o kadar insan var ki. Her böyle olan insanla sokaktan çevirip evlenirsiniz veya uzun bir ilişki kurarsanız bence bu da iyi bir şey değil. Çünkü sadece iyi, ortalama diye başladığınız bir ilişki yani ne kadar gidebilir? Çünkü aranızda gerçekten oluşan böyle bir bağ yok, farklı bir şey yok, önemli bir şey yok. Sırf iyi diye çıkmak da veya işte evlenmek de kesinlikle iyi bir şey değil. Yani demek istediğim bir şeylerin ortasını bulmamız gerekiyor. Her hatasında elemek de değil ama sırf iyiymiş deyip yola çıkmak da değil. Yani bir şeylerin ortasını bulmamız gerekiyor. Bir şeylerin bence dengesini bulmamız gerekiyor. Bu benim için de geçerli. Benim için de geçerli. Dediğim gibi iyiymiş, ortalamaymış. Bu kişi iyiymiş, ortalama, karakteri normal, işte işi normal, tipi de normal. Benim de yaşım geldi, bir ailem oluversin, evleneyim. Şu an ben çevreme baktığımda bunu o kadar fazla görüyorum ki yani sanki Türkiye'nin %80'i bu şekilde evleniyormuş gibime geliyor. Bence arada özel, farklı veya yoğun, paylaşılan yoğun duygular olmadığı için bence bir süreden sonra artık olay aldatmaya gidiyor. Çünkü aranızda öyle aslında şey olan bir şey yok ki, böyle bir nasıl desem yoğun bir şey yok aranızda. Sırf evlenmek için evlendiniz. O yüzden bir süreden sonra aranızda zaten o bağ zaten yok. İyice sanki bir şeyler zayıflıyormuş ve iki tarafta aldatmaya yöneliyormuş gibime geliyor nedense. O yüzden evlenmek için evlenenler genelde evlilikler sallanıyormuş gibime geliyor. Umarım Allah'ım ya Rabbim, umarım böyle diyorum ya başıma yani böyle bir şey gelmez inşallah yani. Umarım ben böyle seçimler falan yap. Lütfen Allah'ım yardım et. Gerçekten ya. Şu an tetiklendim. Ben ne zaman ya şu çok iyi, ben şunu şöyle iyi yaparım. Kendimle ilgili bir şey iyi bulduğumda veya kendimle ilgili bir şeyle övündüğümde Allah bana öyle bir tokat yapıştırıyor ki. Anda tokatını ona bir yapıştırdı. Ben şu anda hani böyle şey diken üstünde hissettim nedense. Zaten çok fazla seçenek olayı olduğu için etrafta evdeki bağ zaten kuvvetli değil. Otomatik zaten dışarıda bir sürü seçenek var. Yani şu anki dünya aldatmaya çok müsait. Mesela evet, mesela diyelim 10, 20, 30 yıl önce evlenen, yani evlenmek için evlenen insan oranı herhalde %98 filandır eskiden. Çünkü hani şey vardı ya, biliyorsunuz zaten hani yaşın geldi evlen.
çoğu kişi, çoğu anne babamız, hepimizin anne babası veya onun annesinin babası, herkes hemen hemen öyle evlendi. Ancak o zaman dışarı çıktığımda ben kadın bulayım gibi bir olayınız, öyle bir olayınız olmadığı için evdekiyle anlaşmaya çalışıyorsun. Çünkü zaten mesela dışarı çıkıp birine yani şöyle baktığınız zaten dayak yiyordunuz yani. Anladınız mı? Hani öyle bir seçeneksel bir olay yoktu 20 yıl önce, 30 yıl önce. Bir nebze anlaşılabilir o yıllar. Erkeklerin dünya tarihinde bence en azgın olduğu dönemdeymişiz gibime geliyor nedense ve bu azgınlıkları illaki bir süre sonra, kaç bin yıl yani kaç yıl sonra biterse artık bence herkes böyle daha da bireyselleşecek. Zaten dünyada şu an bireyselleşme var ama bence bu daha da ilişkilerde de, romantik ilişkilerde de daha da fazla böyle bireyselleşme olacak gibime geliyor. Tüketiyor, her şeyi tüketiyor. Yani her şeyi tüketiyor şu an insanlar. Her şeyi deli gibi tüketiyorlar ve insanlar da birbirini aynı şekilde tüketiyor. Yani senden bir lokma aldım geç, senden bir lokma aldım geç. Hani o durumda. Yani bu tüketim felaket derecede bence yani. Hani böyle dating uygulamaları var ya, hani böyle geç geç yapıyoruz. Yani şu an o hareketi bence insanlar şu an sokakta birbirine yapıyor. Yani sen geç. Hani birbirine yapıyor gibi. Gerçekten öyle hissediyorum. Kimseyle insani böyle sohbet bazlı bir iletişim kurmak istemiyor. Veya böyle hani derin bir bağ kurmak istemiyor kimse kimseyle. Bir insanın siz ufak bir hatasını silerseniz nasıl insanlarla iletişim kuracaksınız? Yani her türlü ilişki, aile, işte romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, her ilişki tahammül ister yani. Çocuğunuzla mesela ilişkinizde de tahammül ister. Annenize, babanıza yani bir tahammül gerçekten olması gerekiyor. Emek olması gerekiyor. Yani ama kimse artık dediğim gibi hızlı tüketme olayından ötürü kimse bu yavaş prosesi uygulamak istemiyor. Erkekleri sövme seansı. Erkekler bunu daha fazla yapıyor. Romantik ilişkilerde erkekler bunu daha fazla yapıyor. Tabii ki kadınlar da yapıyor. Elbette. Ama şöyle bir şey var. Kadınlar eskiden beri, küçüklükten beri veya öyle görerek yetişiyor ya kız çocuğu. Yani kadın evlenir, ileride evlenir. Kadın yaşı geldiğinde evlenir veya böyle büyümesek, böyle yetiştirilmesek bile o yaşa gelindiğinde çevreden kadınlara daha çok baskı oluyor. Şöyle söyleyeyim, evde kalmış kadın, evde kalmış kız deniliyor ya. Siz şöyle bir deyim yok Türkçe'de. Evde kalmış erkek deyimi yok. Evde kalmış kız deyimi var. O yüzden kadınlar bu yola daha çok, kadınlar uzun ilişki yoluna daha çok girmek istiyormuş gibime geliyor. Bu tür şeylerden ötürü. Yani erkekler bu konuda daha serbest yetişiyor. Kadınlar daha böyle yetiştirildiği için kadınlar bağlandığı anda zaten uzun süreli bağlanıyorlar genel olarak. O yüzden her ne kadar kadınlarda da tüketim olayı anlattığım tüketim olayı hızlı, fazla olmuş olsa da hala kadınlar uzun ilişkiyi daha yakın taraf. Günümüzde de hala öyle. Yok işte herkes birbirine benzedi. Yok artık kadınlar da şöyle yapıyor, erkekler de böyle yapıyor deseler de özellikle Türkiye'de kadınlar hala uzun ilişkiye, daha sağlam temelleri olan bir ilişkiye hala daha yakın. Ama erkekler geçmişe göre bu uzun veya sağlam temelli ilişkilere kat be kat daha uzak. O yüzden kadınlar şu an daha çok acı çekiyor. Yani
sistemin bug'ını bulanları veya işte bu olayların çözümünü bulanları tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum yani şunu yapın bunu yapın diyemeyeceğim. Çünkü ben de başarılı değilim bu konular. Bu konularda başarılıyım. Bu ilişkilerde başarılıyım. Ben bu sistemin bug'ını buldum diyorsanız aşağıya yazın diyormuşum. Bugünlük böyle. Bunu diyerekten bu video biraz uzun olabilir. Biraz uzun olacak gibime geliyor. Bakacağız. Ne zaman editlerimde? Hiçbir fikrim yok. Deyip yarına editleyip bile koyabilirim. Benden her şey beklenir çünkü.